Achtung. Merhabalar arkadaşlar. Bakalım her şey yerli yerinde mi? Bakacağız. Öyle gibi görünüyor. Öyle gibi görünüyor. Instagram yerli yerinde. YouTube birazdan yerli yerinde olacak. Öbür taraftan canlı yayını açtık da. Şimdi mükemmel diyor. Mükemmelse sıkıntı yok. Mükemmelse sıkıntı yok. Arkadaşlar, evet yavaş yavaş arkadaşlar da gelsinler. Bakalım nedir ne değildir. Burada sıkıntı yok, burada da sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yoksa sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, o zaman başlıyoruz. Burada yapacak bir şey yok. Şimdik. Burada hava gayet güzel. Montenegro'da, hatta Podgorica'da dün zaten bahsetmiştim neyin ne olduğunu, güneş tutulmasının neler getireceğini ki zaten ben bunların hepsinden daha önceden bahsetmiştim. Eee, senenin başında bunların hepsinden bahsetmiştim. 2026'ya ilk girdiğimizde hatırlayanlar hatırlarlar. Plüton'un Kova burcuna girdiğini, son Kova burcuna girişini, bir daha Oğlak burcuna dönmeyeceğini ve selametle Kova burcunda artık tam gaz ilerleyeceğini ve Kova konusunun ne olduğundan üst bilinç, matematik, yapay zeka ve oraya doğru nasıl kayacağımızdan bahsetmiştim. Bu arada söylemek durumundayım. Burç yorumlarını, astrolojik burç yorumlarını tamamen Telegram üstünden yürütüyorum. Yani bu artık YouTube'da yok. Şu YouTube'da yaptığım tek şey şu anda bu canlı yayınlar ve Instagram'da. Orada kişiye özel yapıyorum tabii bunu. Herkesin gelenlerin yükselen burcuna göre hem tarot yorumu hem astrolojik burç yorumlarını gönderiyorum kişilere. Premium olarak tabii ki. Söyleyeyim de sonra ne oldu demeyin. Daha önce de bahsetmiştim bunun böyle olacağını. İsteyenler Telegram üstünden premium abone olup oradan kendilerine özel yorumları alabilirler. Bunu her dilde yapıyorum. Almanca, İngilizce bende zaten var. Almanya doğma büyümeyim. Almanya, İngilizce zaten var bende. Yapay zekayla, Python'la Sırpça altyazı veya İspanyolca altyazı direkt çatır diye eklenebiliyor. Onda sıkıntı yok. Aynen. Şimdi bunu da söyledikten sonra yıldırım hızında dönüşümü görebiliyorsanız görebiliyorsunuz. Şimdi bu Türkiye'de daha hızlı görünebiliyor çünkü Türkiye'de akış daha hızlı. Burada daha üst model, daha yavaş, daha kaliteli Montenegro'da. Türkiye'de kaotik. Orada bunu görmek çok daha gözle görülebilir. Burada da görülüyor. Yani Montenegro'da bütün sistem dijitalleşti.
Şimdi Türkiye normal standartlarda dünyanın hani ilk 5'e girer teknolojiyi kullanma şekli. İlk 5'e girer. Kafadan ilk 5'e girer. Gir buradan, uçağa atla, in İstanbul'da. Her şey ultra dijital. Benim ayım ucum kova, güneş terazi. Diyorsun ki oh teknoloji. Ya, tereyağından kıl çeker gibi uçuyor her şey. Türkiye böyle. Yani İstanbul böyle, Türkiye değil. İstanbul böyle. İstanbul'da diyorsun Avrupa yakasında özellikle. Oh diyorsun ne oldu? Teknoloji. Cız, 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 cız. Her şeyde oh be diyorsun ya. Hız. Şimdi o hız burada yok. Burada kalite ve durağanlık yani biraz daha yavaş ama daha kaliteli. Şimdi güneş tutulmasını atlattık. Atlatmadık aslında. Güneş tutulması tam gaz ilerliyor. Aslan burcundaydı. Beyindeydi. Ve şimdi Plüton Kova'ya geçtiğinden beri hangi ülkede olursan ol, izliyorsan, farkındaysan olayların nasıl geliştiğini, yıldırım hızında gittiğini görüyorsundur. Özellikle, Achtung, altını çiziyorum, özellikle bir de üstüne Uranüs Boğa burcundaki yolculuğunu sona erdirdikten sonra İkizler burcuna geçtiği andan itibaren yardırmaya başlayacak dedim. Yardırmaya başladı. Yani matematik bu kardeşim. Haberleri izliyorum. Her an bir yerde özellikle Türkiye'de yani YouTube geçmişi Türkiye'de dolu olduğu için bakıyorsun bir tane daha felaket, bir tane daha felaket, bir tane daha felaket. Türkiye'de yani orada olay oldu, orada olay oldu. Yetişemiyorsun artık. Yetişemiyorsun. Yetişmen mümkün değil. Hiç yetişmeye falan da kalkma zaten. Olmaz, yapamazsın. Ve bu tam gaz devam edecek. Buna hazırlıklı olun abi. Durmayacak. Yani ben Türkiye'deyken herkes eski düzenin geri gelmesini bekliyordu. Gelmeyecek abi. Hala gelecek umudu taşıyan varsa gelmeyecek. Söyleyeyim. Yani artık hala gelmeyeceğini anlamadınız mı? Ya bu menet geri gelmeyecek. Çünkü Plüton Kova bunu öngörmüyor. Plüton Kova, Uranüs ikizler bunu öngörmüyor. Orada öyle bir şey yok. Durmuyor. Durmayacaklar. Devam edecek, yardıracak. Bu arada Instagram'a gelen arkadaşlar Instagram'da canlı yayına katılıp kendi natal haritaları hakkında tüyo alabilirler. Dün de aynı şeyi ifade etmiştim. Ben daha önce Antalya'da yaşarken bunu her akşam yapıyordum ve çok acayip bir şekilde eğleniyordum. Burada Solar Fire'dan açıyordum. Kişinin yıldız haritasını. Güney ay düğümü nereden geliyor? Kuzey ay düğümü nereye gidiyor? Satürn nerede? Plüton nerede? Bu kişinin kırılma noktaları nerede? Bu kişinin yetenekleri neler? Ne yapması gerekiyor? Çünkü ben bir kişinin natal haritasına baktığım zaman ilk gördüğüm şey banko gitmesi gereken yerde değil 180 derece zıtta gidiyor. Peki diyorum hayatınız kaotik mi? Hani her şey üst üste. Normal. Gitmen gereken yolun tam zıttında gidiyorsun. Gitmen gereken yolun tersine dönmen lazım. Nasıl tersine döneceğim? Kendini keşfedip bu yeteneklerini hayata aktararak tersine döneceksin. Türkiye'de böyleydi bu. Çünkü Türk insanı gelişime çok fazla alışık değil. Ben nerede? Türkiye'ye geldim Almanya'dan 1986 senesinde.
Köye geldik ya. Bildiğin köye geldik. Önce İzmir'e, oradan köye geldim. Urla'ya, köye geldim. Abi bir tane market var. Kahveler diye bir yer var. Bir tane market var. Herkes oraya gidiyor. Koskocaman köy, bir tane market var köyün ortasında. Oraya gidiyorsun. 1986 senesinde. Bir cami var, bir market var. E, insanlar var. Ben öyle bir yere geldim. Bak Almanya'dan, Bremen'den kalk. Bremen'den kalk. Bremen gibi teknolojik bir yerden tramvay hattı var anasını satayım. E, her şey kat be kat daha gelişmiş. Oradan gel. Bir tek marketin oldu. Bir tek marketin olduğu, bir caminin olduğu bir köye gel. İlkokul var, cami var, market var. Başka bir şey yok. O zaman öyleydi. Bir arkadan özel gidip açtırıyordum marketi. Bir tane daha marka vardı. Küçücük bir şeydi. Özel açtırıyordum marketi orada. İzmir, Urla böyle bir yerde. Yani zeytin alanındaydım ben. Öyle bir yerde. Zeytin alanı. Şimdi git bak. Aynı. Birkaç tane market açılmıştır. Başka bir şey yok. Herkes yani şimdi gideyim bakayım ben oraya. Kişileri bıraktığım yerde bulurum. Göztepe'ye gideyim. Kişileri bıraktığım yerde bulurum. Alsancak'a gideyim. Kişileri bıraktığım yerde bulurum. İstanbul'a yerleştikten ve İstanbul'dan 4-5 sene geçirdikten sonra geri dönüyorsun İzmir'e. Ulan hiç mi bir değişiklik yok? Çünkü alışıyorsun İstanbul'da. Yıldırım hızı gibi her şey değişiyor. Sürekli bir gelişim, bir sirkülasyon var. Bir geliyorsun İzmir'e. Ulan inanamıyorsun gözlerine. Yok artık ya. Abi hiç mi bir şey değiştirmedi? Yani markete soruyorsun Alsancak'ın ortasına markete soruyorsun. Abi hiç mi bir şey? Aynı mı? Babamdan devraldım. Onu fark ettim zaten. Onun dışında hiçbir gelişim mi yok senin marketinde? Var. Tütsü koydum. Tütsü satıyorsun. En büyük gelişmen bu mu? 5 yıldır. Evet bu. Ben böyle iyiyim. Türkiye'nin bir numaralı şey. Ben böyle iyiyim. O yüzden ben zamanında Plüton Kova burcuna geçtiğinde demiştim. Türkiye olarak çok zorlanacaksınız. Ben de buradayım. O zamanlar İstanbul'daydım. Ben bu kadar zorlanmayacağım sizin kadar. Çünkü ben ilerliyorum. Ve beni gören herkes diyor. Yani nasıl bu kadar hızlı ilerliyorsun? Ben hızlı ilerlemiyorum. Siz ilerlemiyorsunuz. Benimki size çok hızlı geliyor. Bıraktığım yerde duruyorsunuz. Ben 3, 4, 5 adım atıyorum. Sizde 20, 30, 40 adım gibi geliyor. Çünkü hiç ilerleme yok. Ben statiko kelimesinin ne olduğunu yıllar sonra anladım. Herkes statiko ne? Statiko ne? Statikodan kastınız ne? Bulunduğun yeri korumakmış. Bulunduğun statüyü korumakmış. Konfor alanından çıkmamakmış. Statiko buymuş. Peki niye? İşte bulunduğun yeri koruman matematiksel olarak imkansız arkadaşım. Bulunduğun yeri koruman matematiksel olarak imkansız. Mümkün değil. Matematik biliyorsan statikonun gerçekliği, statikonun bir illüzyon olduğunu kavramış olman gerekir. O bir illüzyon. Statikoyu asla koruyamazsın. Ya ilerleyeceksin ya gerileceksin. Bulunduğun yerde durman matematiksel olarak imkansız. Altını çizin bunun. Statiko imkansız bir kavram. Yapamazsın. Hiç şansın yok. Koruyamazsın. Kağıt üstünde korursun. Ama güncelleme geldiğinde o kağıda bir dahaki kağıdın önüne geldiğinde çok daha geride bir kağıdın gelmiş olacağını kafadan belirle. O güncellemeyi oraya koydun, o güncelleme yapıldığında, o güncelleme oraya geldiğinde şu beklentiye gir. O statü değişmiş olacak, düşmüş olacak geriye. Düşmek zorunda çünkü. Çünkü varın yoğun onu korumak. Boğa burcu gibi. Şimdi
Matematiksel olarak Boğa burcunun değeri nedir Zodyak'ta? 2 numaralı yer. Eksi. Bulunduğun kaliteyi, bulunduğun statüyü, bulunduğun konfor alanını korumak. Boğa burcunun en önemli özelliği. Ama şöyle bir durum var. Boğa burcunun yaratıcılığını ne yapacaksın? Yönetici gezegeni Venüs. O dürtüyor böyle sürekli. Paso dürtüyor Venüs. İşte aklına getirtiyor Venüs. Şunu yapabiliriz, şunu yapabiliriz, şunu yapabiliriz, şunu yapabiliriz, şunu yapabiliriz. Duruyor boğa. Yani boğa durmuyor da yani benim gördüğüm pek çok boğa, Türkiye'de şimdiye kadar gördüğüm pek çok boğa sabitleniyor oraya. 5 yıl sonra git orada. En fazla bina yıkılmıştır, üstüne bir tane daha dikmişlerdir. Orada. Ama boğa orada. Statü quo denen şey dünyanın en büyük illüzyonu. Kendi kendini yiyen bir şey. Türkiye'nin ekonomisinin niye bu halde olduğuna şaşırmayın. Sizin statüko hastalığınız yüzünden. Sizin statüko hastalığınız yüzünden. Ne zamandı? Yıl 2018. Yıl 2018. Ben Beylikdüzü Yakuplu'da yayın açtım. Selamlar, selamlar. Ayşe kardeş. Yayın açtım Yakuplu'da. Arkadaşlar Uranüs Boğa burcuna giriş yapıyor. Olay ne? Covid. En fazla 2 senesi var dedi. Matematiksel başka olasılık yok. O oraya gelecek. Gelmek zorunda. En fazla 2 sene içerisinde gelmek zorunda. Ben o zamanlar yayın yaparken Türkiye'de daha o kadar astrolojiyle ilgilenen insan ve o kadar YouTube kanalı yoktu. 2 sene içerisinde ben onu da duyurdum. Bana mesaj geldi. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Bana mesaj geldi. Çin'de, artık Japonya'da mı, Çin'de mi bir yerde laboratuvardan bir virüs çalınmış. Döndüm, tekrar yayın açtım. Bir haftanız var. Ne? Bir hafta içerisinde her şeyinizi halledin. Bir hafta sonra dışarı çıkamayacaksınız. Bir haftanız var. Neyi sallıyorsun? Nereden sallıyorsun? Ya görürsün Allah Allah. Yani kapat yayını. Git bir hafta içerisinde görürsün ne olacağını. Matematik bu kardeşim. Matematik. Şaşmaz. Bir haftanız var. Hatta bekliyorum evde ben Covid'in gelmesini. Mesaj geldi WhatsApp'tan. İşte böyle böyle oldu. Hatta videosunu bir hatta. Dedim beklediğim haber bu. Çünkü gezegenlerin ne yaptığını biliyorsun. Ve bunun matematik olduğunu biliyorsun. Artık benim orada Beylikdüzü'ndeki market bile abi ben seninle görüşmek istemiyorum. Niye? Ben senden korkuyorum. Niye oğlum? Dediğin her şey oldu. Abi matematik bu. Aynı şey matematik öğretmenlerine söylüyor mu? Aynı şey. Matematik öğretmenlerine söylüyorum. Aynı şeyi her gün arayıp meteorolojiyi de söylüyor musun? Hayır. O zaman benden niye şaşırıyorsun? Çünkü bunu alıp kabul etmiyorsunuz siz. Türkiye bunu alıp kabul etmiyor. Yapacak bir şey yok. Ben niye videolar paylaştım bununla ilgili? Hani astrolojinin nasıl bir bilim olduğunu. Yok artık bu konuya bir daha girmek istemiyorum. Geldi Covid. Kan gövdeyi götürdü Türkiye'de biliyorum. Ekmek sırasında kan gövdeyi götürüyordu ya. Millet birbirini bıçaklıyordu ekmek kalmayacak diye. 2 gün, 2 gün dışarı çıkma yasağı var. Adam 5 kilo tavuk alıyor 2 gün için. 2 gün içerisinde istesen de bitiremezsin.
Ama şey yapmıyor. Doymuyor. Benim bir de sezgiler çok güçlü. Markete bir giriyorum. Girmemle çıkmam bir oluyor. Market bomboş. Girmemle çıkmam bir oluyor. Boşaldı mı market? Hayır, insan yok içeride ama o akışı alıyorsun. İnsanların orada bıraktığı o kaos, o öleceğiz enerjisini alıyorsun. Gitmiş olsa dahi orada duruyor enerji. Ben onu alıyorum orada. Apar topar çıkıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani 2 gün lan. Ne olabilir 2 gün? Ben markete giriyorum. Abi bir makarna, 2 paket sigara. Bir de içecek herhangi bir şey var. Adam şaşırır. 2 gün bunda mı? Abi bir paket makarna 2 günde. Sana yeter. 2 güne bir paket makarna. Bir de salça ver. Salçalı makarna ye 2 gün. Ne oldu? Öldün mü? Hayır. Ben ona şapır şapır peynirle beraber götürürüm onu. Yani o kadar da lezzetli olur ki o. Bir paket makarnalar 2 gün. Yani 2 gün sabah öğle akşam değil. 2 akşam birer paket makarna bitti. Yani bir paket makarna 2'ye böl. İki akşamdan servis et. Bitti ya. Hafta sonun gitti. Ama işte insanın gözü doymayınca onun yanına et istiyorum, onun yanına salata istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum, onu istiyorum, şunu istiyorum. Tamam yersin. Ya lan benim Güney Aydın'ım bu. Benim kadar yeme meraklısı olamaz dünyada. Yani ben yerken resmen reçital yaparım. Ama o anda o şart değil. Keyifle alışveriş yaparsın zaten. Ya şunu da istiyorum, şunu da... Ama o anda Covid var. Millet kıyamet gibi saldırıyor. Yani İstediğini istesen de alamazsın zaten o esnada. Yani olsa dükkan senin. O yüzden al makarnayı dedim. En mantıklı ol. Makarna al, sigara al, salça al. Hadi görüşürüz. Bitti. Bu. 2 gün sonra alırsın zaten alacağın şeyi. 2 gün sabret. Dediler ne zaman bitecek? 2025. 2025'te bitecek bu. Bak Covid'i hatırlamıyorsunuz bile. Fark ettiniz mi? Covid'i hatırlamıyorsunuz bile. 2026'dayız. Geçen sene unuttunuz artık olayı. 2025'te bitecek. Çünkü 2025'te Uranüs Boğa burcundan çıkacak. Hatırlamıyorsunuz Covid'i. Ya matematik mi? Hatırlamayacaksın zaten. Millet 2025'te bile hala da maskeyle metrolara giriyordu. Hatırlamıyorsunuz değil mi? Hatırlamazsınız. Şimdi şimdi olacak olan şey tamamen dijital kumarhaneler. Dijital dolandırıcılık. Bunun üstüne yardıracak her şey. Eğer ülken kendini ve seni güvene almıyorsa dijital olarak ayvayı yedin. Uranüs 7 sene İkizler Burcu'nda. İkizler Burcu ne demek? Sosyal ağ. Dedikodu, asparagas, keskin aletlerle yaralanmalar, keskin sözler. İkizler Burcu. Ve astrolojide 3 numaralı evdir. Zodyakta. 3 numaralı ev. Düşündüklerinde, daha düşündüğünü daha ilk hayata aktarmaya başladığın yer. 3 numaralı ev. Bilimsel olarak konuşmak gerekirse üniversiteden bir tık öncesi. Üniversiteden bir tık öncesi. Üniversite yay burcu. Niye? Çünkü o artık senin yaşam tarzın oluyor o okuduğun şey. Akademi. Ama ondan öncesi ikizler. Sosyal ağ, yan komşular, dışarısı, dışarıdaki eğlenceler. Orada böyle mi olmuş? Orada ama uydurmuşmuş. Sonradan öğrendik uydurmaymış. İşte ikizler bu. Ve Uranüs orada. Sosyal ağda, asparagasta bunu al,
Plüton'la birleştir kafam üstünde. Plüton'la birleştir kafam ucunda. Üst bilinç teknoloji. Teknoloji ve sosyal ağ. Birleştir abi. Teknoloji ve sosyal ağ. Birleştir ikisini. Sosyal ağ teknoloji olmadan dışarıda da yaparsın. Çık dışarıya sosyalleş. Orada dedikodu yap, orada dedikodu yap, orada dedikodu yap, orada dedikodu. Bu ikizler burcu. Ama işin içerisine hop kova girdi mi o internete dönüşüyor. Ve Plüton bu. Boru değil. Ölüm. Köklü dönüşüm. Uranüs üst bilinç. Sen giremiyorsan krizler halinde seni oraya sokacak. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu almak zorundasın. Benim bir arkadaşım vardı. Diyordu Ozan sen diyorsun. Ben kafama göre hareket ediyorum. Sen diyorsun. Ben kafama göre hareket ediyorum. Diyorsun bana videoda Plüton diye. Yırtıyorsun kendini Plüton diye. Ve ben seni dinlemiyorum diyor. Kendi bildiğimi okuyorum diyor. Ne oluyor biliyor musun diyor. Ne oluyor? Ne oluyor dedim. O benim bildiğim, doğru bildiğim her şeyi resmen paramparça ediyor Plüton. Ve seni gitmen gereken asıl yere götürüyor. Senin dediğin yere diyor. Oraya gitmek zorundasın çünkü. İnşa ettiğin şeyi hiç acımadan paramparça ediyor. Günaydın. Ama ben bunu yaşamadan idrak edemezdim. Yapacak hiçbir şey yok. Orada sıkıntı bende değil. Orada sıkıntı bende değil. Orada sıkıntı sende. Çünkü üst bilinçle hareket etmiyorsunuz arkadaşlar. Üst bilinçle hareket etmiyorsunuz. Kendi statükonuzu korumaya çalıştığınız bilinçaltı korkularınız ve güney ay düğümüyle hareket ediyorsunuz. En tabiri caizse bakkal defteri hesabıyla hareket ediyorsunuz. Hareket etmeye devam edin. O tutmayacak. O hesaplar tutmayacak. Tutması imkansız. Yok çünkü mümkün değil. Astroloji denen meret bu yüzden var. Onu takip edip hesaplayasınız diye. Ama bunun için de ben hayatımda karşıma çıkan herkese aynı şey diyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bunu yapmaya çalışıyorum. Yaş kaç? 20. 20. 20 ve bu. Evet. Neden bu kadar küçük? Neden bu kadar küçük? Neden bu hedef, bu plan bu kadar küçük? Bundan sonra bir aşama daha var mı? Yok. Bu küçük de değil, bu yok. Yok. Bu bildiğin yok. Neden daha büyük düşünmüyorsun? Üst bilinç. Daha büyük düşünmek zorundasınız. Risk almak zorundasınız. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Bedeninizden başka. Ve o da zaten zaman haber vermesi gerektiği zaman haber veriyor zaten. Ama siz onu dinlemiyorsunuz. Burnunuzun dikine elinizde bakkal defteriyle hareket etmeye devam ediyorsunuz. Hesap tutmuyor. Statükoyu koruduğunuzu zannediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki geçinemiyoruz. Matematiksel olarak mucize değil. Matematiksel olarak hiç yani kesinlikle mucize değil. Bir de üstüne bir de şaşırıyorsunuz. Bu niye olmadı? Abi, o gerçekten şaşırıyor mu? Evet şaşırıyor.
Ben o şaşkınlığa şaşırıyorum. Niye şaşırıyor ki? Neden şaşırıyor? Nasıl olmadı? Abi gerçekten abi, acaba rol mü yapıyor? Harbiden şaşırıyor mu? Hayır, rol yapmıyor. Gerçekten şaşırıyor. Olmaz. Onun hesabını tutması imkanı. Hiç mi matematik bilmiyorsun? 3 kuruşluk matematikle hayatını döndürmeye çalışıyor. Olmaz. Mümkün değil. Dönmüyor da zaten. Hatta ben pek çok seferde şunu söylüyorum. Gelip soru soruyorlar. Cevap veriyorum. Bir gidiyorum, bir geliyor. Her şey paramparça olmuş. Dediğimi yapmadın değil mi? Hayır. Tamam. Şimdi niye geldin? Bir şey sormak için. Cevap vermeyeceğim. Neden? Nasılsa yapmayacaksın. Bakıyorlar böyle boş boş. Yapmayacağın bir şeyi niye soruyorsun? Olasılıkları değerlendirmeye çalışmıyorsun. Hayır, olasılıkları değerlendirmeye çalışmıyorsun. Yapacağın konusunda benden onay almak istiyorsun, o kadar. Ve ben de sana o onayı asla vermeyeceğim. Çünkü olmayacak. Sen sadece kendine inandırdığın yalanın onayını istiyorsun. O hesabın onayını istiyorsun. Ben o onayı veremem. Çünkü olmayacak. Olmayacak bir şeyi ben sana söyleyemem. Benim Ayburç'um Kova kardeşim. Olmayacak bir şeyi benden alamazsın. Vermem. Karakterime, ilkeme aykırı. O zibipten dolayı hiç şey yapmayın. Eskiden veriyordum ama artık vermem. Yeni girenler için de söylüyorum. Telegram'da astrolojik kişiye özel yorumlar yapıyorum. Artık YouTube'da bu yorumlar yok. Yayınlamayacağım orada. Çünkü YouTube benim ilkelerime hitap etmiyor. O yüzden isteyen Telegram'a gelir, premium sayfaya üye olur. Orada kendisine özel yorumları alır. O yorumlar tamamen matematik kardeşim. Bitti. İsteyenler de Instagram'a gelir. Şimdi burada yayında Instagram'a gelir. Instagram'da yayına girer. Yayına girmeden kesinlikle yapmıyorum. Yayına girer. Natal haritasını ben buradan çıkarırım. Burada hep beraber o natal haritasını inceleriz. Hayatı neden öyle? Nereye gidiyor? Ne yapması gerekiyor? Ve yetenekleri neler? Onu beraber inceleriz. Çünkü eskiden Instagram'da ben bunu Antalya'da çok güzel yapıyordum. Ve çok da güzel eğleniyorduk. Bak şu anda burada hatta 6-7 kişi var YouTube'da. Instagram'da da bir kişi var. Ama kimsenin kelamı çıkmıyor. Kelime yok hiç kimseden. Evet. En önemli kısmını unuttum. Az önce Solar Fire'dan baktım. Şimdi 100 puanlık uzmanlık sorusu değil. 100 puanlık konu. 28'inde. Unutuyordum ya, nasıl unutur bunu ya? Bir baktım haritaya ayın 28'i için, 28 Ağustos. Abi tek kare açı var ya, boru mu? Tek kare açı var. Nerede? Balık burcu ay tutulmasında tek kare açı var. Başak burcuna. Açıyı görüyorsun böyle. 4 derecelik bir ay tutulması olacak balık burcunda ve karşısında Başak burcu olacağı için ve yan tarafındaki tekrar hemen hanemiş bir dakika dur. Öyle değil. Hemen 28'e gel bak, 28 ol gel. 28 ol gel. Hı. Harika. Muhteşem, muazzam. Hiç şaşırmadım. İnşallah bu değildir dedim ama tahminim doğru çıktı. Ayın 28'inde bir balık burcu ay tutulması var.
Balık burcu kolektif, alanı temsil eder. Yani insanların her birinin birbirine bağlı olduğu zincirleme ve domino etkisi yaratacak olan bir ay tutulması gerçekleşecek. Ancak ve ancak dikkat etmeniz gereken kısım şu: tutulmanın kendisi değil. Tutulma sadece herkesi birbirine şöyle ifade edeyim. Tutulma zaten var olan kolektif bağlantıyı şu ellerle göstereyim, şu hale getirecek. Bu. Ben şimdi birinizin yanına gelsem ve tutup da şöyle yaptım, ne yapıyorsun diye tepki verirsiniz. Bu ay tutulması işte. Onu alıp bütün hayatınıza yayın. Hayatınızın her tarafındayken olacak bu. Tutacak böyle. Sarsacak orayı. Ay tutulması. Ve sen onu atladı ve bunu hayatındaki herkesle aynı anda yaşayacaksın. Çünkü herkesle bu ay tutulması gerçekleşecek. Ancak ve ancak olay o ay tutulmasından kaynaklanmayacak. O ay tutulmasının karşısında bir tek kare açı var. Güneş'e gidiyor, Başak Burcu'na. Oradan İkizler Burcu'ndaki Uranüs'e gidiyor. Kare açıyla. Yani şu olacak. Dan böyle vuracak. Birden. Ve sert vuracak. Niye vuracak? Çünkü Uranüs. Nerede? İkizlerde. Çat. Dönüş beni ilgilendirmiyor. Bu olacak. Dönüş. Ben sana o 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki Güneş tutulmasını ve hemen aynı evdeki Jüpiter ve Merkür boşa vermedim. Boşa vermedim. Dönüşün kardeşim. Balık burcundayken. Dönüşün. Dönüşmezsen sana sosyal ağdan illüzyonlarla dolu öyle sağlam bir toprak kayması veririm ki. Öyle sağlam bir toprak kayması veririm ki. Neden? Başak Burcu çünkü. Bak. Kare açı Uranüs ikizlerden balığa gelmiyor. Uranüs ikizlerden Başak'a gidiyor. Toprak. Ve bu ayın 28'inde olacak. Ve hızlı bir şekilde oraya doğru gitmeye başlayacağız. Çok hızlı bir şekilde oraya gitmeye başlayacağız. Orada yapacak bir şey yok. Çat diye vuracak. Nerede de o? Heh. En son İstanbul'da denk gelmiştim ona. Yatak odasındayım. Dolap gıcırdamaya başladı. Ahşap yerler ve bina Nuh Nebi'den kaldı. Dedim herhalde çok sert adımlarla, çünkü ben sert yürüyorum. Çok sert adımlarla geldim buraya. Dolap gıcırdadı. Hayır abi. Ben sabit duruyorum, dolap gıcırdamaya devam ediyor. Dedim bu benim adımım değil. Aşağıdan dan. 7 şiddetinde deprem İstanbul'da, Beşiktaş'taydım. Daha öncesi daha iyiydi. Ondan birkaç sene önce İzmir'deydim. Açlıktan ölmüşüm böyle. Yemek yapacağım. Koştura koştura elimde tavayla ocağa gidiyorum. Ve o sırada sallanıyoruz. Ben tansiyonum ve kan şekerim düştü zannettim. Çünkü acıkınca kan şekerim düşer. Başım dönüyor. Durdum. Şiddet artıyor. Bu öyle bir şey değil. Bu dedim kan şekeri değil. Bu dedim kan şekeri değil. Apar topar elimden ne zaman tavayı bıraktığımı hatırlamıyorum. Kendimi kordonda bulmuştum. Ama hala sallanıyordum. Bu hatta yan komşum Akrep burcu bir arkadaştı. Gel. Gel. Geleyim abi dedi.
Gel dedim. Tam bulunduğum yerde dur. Sebep? Abi sen dur. Tamam. Kapat gözlerini. Sen akrepsin. Kapat gözlerini. Tamam. Şimdi ayaklarının bulunduğu zemine odaklan. Ne hissediyorsun aşağıda? Oraya odaklan. Ben bunu dedim odaklandı ya. Gözünü kapattıktan 2 saniye sonra gözler fal taşı gibi. Abi dedi bu ne? Kırılan fay hattı. Abi dedi ne o öyle? Ve ben bunu nasıl hissediyorum diyor. Dedim ben bunu 24 saat hissediyorum oğlum. Benim güneş bir numaralı evimde Plüton'la kavuşum yapıyor. Ben bunu 24 saat hissediyorum. Akrepsin ondan hissediyorsun. Nasıl kırıyor? Sanki yerin ayaklarının altından şey çekiyorlar böyle. Şimdi bunu ayın 28'inde yaşayacağız. Çat diye. Ben ondan sonra o şeyleri film şeridi gibi izleyeceğim. Tam da yükselen burcumda olacak zaten. Başak'ta. İzleyeceğim böyle. İnsanların paniğini. Çünkü şimdi 20 derecelik bir güneş tutulmasının 6 ay içerisinde bir etkisi vardır. Onunla sıkıntı yoktur. O yavaş yavaş böyle 6 ay içerisinde gelir. Ama Türkiye'de çok güzel bir deyim vardır. Kara haber tez duyulur diye. İşte o kara haber ay tutulması işte. Ay tutulması. Ani gelir, sert gelir, birden gelir. Dan. Öyle bir etki yaratır. Ama tekrar açı varsa orada, bir de Uranüs'le, abi ben bak şimdi dua et 2 derece ay tutulması balık burcunda. Dua et, yat kalk dua et. En nomine Patris, en Filio, en Spiritus Sancto. Dua et. Bir bakayım hemen. Evet, evet. Evet açayım burada. Bir de bunu çekeyim. Evet. Pardon. 4 derece. 4 derece. Ee, Balık burcunda 28 Ağustos'ta. Bu 4 derece olmayaydı, bir 10 derece falan olsaydı düşünmek istemiyorum. Her derece ay tutulmalarında çok daha sert gerçekleşir. Ve geçtikten sonrası, hatta geçtikten bir süre sonrası zaten arkanı dönüp baktığında ne oldu lan dersin. Biz bunların adını nasıl yaşadık? Şöyle çok sert geliyor çünkü ay tutulması. Bir de balık burcunda hastalıklar, su elementi Neptün, hastalıklar, ondan sonra kendini feda etmeler, dayanamamalar, ben dayanamıyorum artık sıyıracağımlar. Balık burcu çünkü. Seminallahu lümen hamide. Aynen yapacak bir şey yok orada. O tutulmaya gireceksin abi. Başak Burcu tamam. Kova nasıl bir aksiyon yapar? Balık eyvallah. Oh. 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 Bu ay tutulması bir. Abi yatın kalkın dua edin. Ay düğümüyle kavuşum halinde değil. Yoksa çok daha kötü olurdu. Bu tekrar açı nasıl gerçekleşecek söyleyeyim ben size. Şiron en hassas yerinizden, değerlerinizden, en hassas yerinizden, değerlerinizden nereye kadar gidecek? Plüton'a gidecek. Ve Plüton Kova'yla Şiron Boğa arasında bir tekare açı var. Sen değerlerini bir üst frekansa geçirmiyor musun kardeşim? Geçirmiyorum. Dijitalleştirmiyor musun kendini? Daha üst bilince geçmiyor musun? Hayır. Tamam. Çat. Ben geçiririm. Sıkıntı yok.
Plüton çünkü o. Boru değil orada. En olmasından korktuğun şey üstünden yapar. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Şiron o. En olmasından korktuğun şey üstünden yapacak. Çat! Bitti. Balık, Başak. Balık, Başak. Bak şu balık, Başak. Burada Plüton var. Burada Şiron var. Birleştir. Bunu yaşayacaksın. Burada çat diye vuracak. Yapacak bir şey yok. 4 derece. Bunu senin iyiliğin için yapacak. Çünkü direndiğin oranda acı çekeceksin. Bunu senin iyiliğin için yapacak Plüton. O tetikleme çok yüksek bir geçişin ivmesi olarak yaşanacak. Ve ondan sonra dönüşüm daha da hızlanmaya başlayacak. Çünkü Plüton her geçtiğimiz dakika Kova burcunda ilerliyor. Uranüs ikizlerde sosyal medya ve düşündüklerini hayata aktaracağın yerden matematiksel ve teknolojik olarak ilerliyor. O doğru bildiğin bütün matematiksel hesapları, ondan sonra yakın çevrende konuştuğun, yapmak istiyorum, yapacağım, inşallah yaparım dediklerini oradan fırtına geri geçecek. Şöyle düşün, şöyle düşün. Geçtiğimiz 2025 öncesi ekonomini neye yaşattıysa onun kat be kat hızlısını şimdi sosyal medya üstünden yaşatacak. Yapay zeka ve teknoloji üstünden yaşatacak aynı şeyi. Kat be kat hızlısını. Niye kat be kat hızlısını? Çünkü o zamanlar Plüton Oğlak burcundaydı. Çok yavaş işliyordu. Ama şu anda Plüton Kova'da. Göz açıp kapatırsın, bütün değerlerin yıkılmıştır. Çünkü sen güncellemiyorsundur. Sonra ah 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 vah vah. Yapacak bir şey yok kardeşim. Güncelleseydin. Ben seni 25.000 defa uyardım. Uyardım mı kardeşim? Ben seni 25.000 defa uyardım. Yap diye. Ama sen statik ona tutundun. Böyle kalsın. Değiştiriyor musun? Ha, böyle kalsın. Tutunuyor böyle. Böyle kalsın. Tamam. Söylediniz mi? Söyledik. Ben son aşamaya getiririm. Plüton. Ben son aşamaya getiririm. O modülü geçen gün anlattım. O modül koptuğu an Satürn Koç burcunda yaşam alanı Koç burcu. Zodyakta bir numaralı evi temsil eder. Oradan bıçak gibi vücudunun hangi bölgesine bağlıysa çat diye keser. Ve hiç acımaz. No mercy. Orada yapacak bir şey yok. Ya yaparsın ya yaparsın. Olsa dükkan senin. Neyse arkadaşlar, bu akşamlık benlik bu kadar. Kimse gelmedi Instagram'a. Kimse natal haritayı açtırmadı. Çünkü büyük olasılıkla cesaret yok insanlarda. Yapacak bir şey yok. Kendinle yüzleşmenin cesaretsizliği. Bak, bu Instagram dolmadığı sürece siz benim anlattıklarımdan hiçbir şey anlamıyorsunuz demektir. Sadece dinliyorsunuz demektir. Çünkü anlayan gelir burada kendini aşmaya çalışır. Oradan buraya kimse gelmiyorsa diyorum ki ben anlatıyorum ama ne anlıyorlar ne dinliyorlar. Sadece merak. Ve az önce yayında dendiği gibi
İşte ben o yörüngeyi aştım. Lan daha tarih gelmedi. Nasıl aştın? Benim ayı burcu ikizler, ben o dönüşümü aştım. Lan daha ayın 28'i gelmedi. Daha tutulma gelmedi. Sen nasıl aştın orayı? Matematiksel olarak imkansız dediğin şey. Ben yoldayım. Tren geçmedi ki daha. Hadi. Sen kendine özel jet mi kiraladın? Bakıyorum çünkü sende o potansiyel yok. Ve o trenle geçmediyse senin dönüşmüş olman imkansız. Daha tarih gelmedi. Nereye dönüştün? İşte varsayımlar ve fantaziler. Yapacak bir şey yok. Varsayımlar ve fantaziler. Arkadaşlar benlik bu kadar. Görüşmek üzere. Arrivederci.